Jeffrey Epstein'in adasını, oraya giden ünlüleri ve kurulan o korkunç sistemi bilmeyen kalmadı. Ama Epstein olayından yıllar önce bizim topraklarımızda Hatay'ın Sisli Dağları'nda Türkiye'nin Epstein dosyası çoktan açılmıştı. İddialara göre bazı yozlaşmış görevliler kapıda nöbet tutuyor, bürokratlar içeride ağırlanıyor, yüzlerce kadın borç adı altında esir tutuluyordu. Ve bu karanlık ağı çökertmek için içeri sızan tek bir adam vardı. Yıl 1981. Yer Hatay'ın Sisli Dağları'nın zirvesine tünemiş, dış dünyadan tamamen izole bir kasaba, Soğukoluk. Loş ışıklı, dumandan göz gözü görmeyen bir salonun ortasındayız. İçeride ağır bir hava var. Masalarda oturanlar birazdan patlayacak fırtınadan habersiz pazarlık yapıyor. Salonun içinde elinde köhne bir kuru yemiş tepsisiyle dolaşan, kirli sakallı, eski kıyafetler giymiş, gariban görünümlü bir adam var. Kimse onun yüzüne dikkatli bakmıyor. Eğer baksalar ya da omzuna astığı o tahta kutunun içinden gelen o çok hafif motor sesini duysalar, bu adamın o odadan sağ çıkma şansı yok. Çünkü o fıstıkçı aslında Türkiye'nin en tanınmış televizyoncusu Uğur Dündar ve boynunda taşıdığı o kutunun içinde 1980'lerin tüm teknik imkansızlıklarına rağmen monte edilmiş, kayıt yapan koca bir kamera var. O an kaydettiği görüntüler sadece bir yasa dışı organizasyon baskınlığını değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık, en karmaşık ve sistemin içine kadar sızmış suç örgütlerinden birini belgelemek üzere. Bu hikaye basit bir adli vaka değil. Bu, iç savaştan kaçan çaresiz kadınların hayatınızı kurtaracağız yalanıyla kandırılıp birer köleye dönüştürüldüğü, yetkililerin rüşvetle susturulduğu, adaletin ancak ve ancak asker postalıyla kapı kırıldığında gelebildiği bir dönemin anatomisi. Burası Soğukoluk. Burası Türkiye'nin Epstein adası. Hikayeyi tam olarak anlamak için önce sınırdan 300 kilometre güneye Beyrut'a inmemiz gerekiyor. 1975 yılına kadar Doğu'nun Paris'i olarak bilinen Beyrut, patlak veren iç savaşla birlikte tam bir cehenneme dönmüştü. Bankacılar, öğretmenler, ev kadınları, öğrenciler bir gecede evlerini, işlerini, her şeylerini kaybettiler. Şehir harabeye döndü. Aileler parçalandı. İşte bu kaos ortamı uluslararası insan tacirleri için bulunmaz bir madendi. Tacirlerin yöntemi basitti ama kusursuz işliyordu. Beyrut'un yıkık dökük sokaklarında hayatta kalmaya çalışan bu kadınlara yaklaşıp o sihirli cümleyi kuruyorlardı. Türkiye'de lüks otellerde garsonluk, Avrupa'da çocuk bakıcılığı işi var. Sizi buradan kurtaracağız. Umut bu kadınlar için en tehlikeli tuzaktı. Çoğu Hristiyan ve Müslüman ailelerden gelen bu kadınlar ailelerine bakabilmek için bu yalana tutundular. Rota belliydi. Beyrut'tan çıkış, Şam ve Halep üzerinden karayoluyla Hatay'a, Cilvegözü sınır kapısına varış. Yolculuk boyunca onlara VIP muamelesi yapıldı. Ancak Türkiye sınırından içeri girdikleri o ilk an rüya bitti, kabus başladı. Sınırı geçer geçmez pasaportlar ellerinden alındı. İtiraz edenler tehdit edildi ve hepsi gecenin karanlığında araçlara bindirilip dağlara, Soğukoluk'a, o dönemki adıyla Güzel Yayla'ya kaçırıldı. Peki neden burası seçilmişti? Neden İstanbul ya da Ankara değil de Soğukoluk? Cevap, coğrafyanın suçla olan işbirliğinde gizliydi. Belen geçidinin üzerinde, Amanos dağlarının zirvesine yakın, İskenderun'un nemli sıcağından kaçanların sığındığı bir yayla burası. Tek bir giriş yolu var. Orman içinde sarp kayalıklarla çevrili izole bir kartal yuvası. Bu coğrafi yapı suç örgütü için doğal bir savunma sistemi sağlıyordu. Tek giriş yolu olduğu için erkete dedikleri gözcüleri yola yerleştirmek çok kolaydı. Aşağıdan kilometrelerce öteden bir polis aracı veya yabancı bir araç göründüğünde yukarıdaki otellere telsizle ya da telefonla haber gidiyor, kadınlar saniyeler içinde gizli bölmelere, tavan aralarına ya da ormanın içindeki sığınaklara saklanıyordu. Otele gelen ekip boş odalar ve masumca çay içen adamlarla karşılaşıyordu. Oteller dışarıdan bakıldığında sıradan, mütevazi pansiyonlar gibiydi. İsimleri bile davetkardı. Ayvazyan Oteli, Villa Forbes. Ama içerisi demir parmaklıklar, sadece dışarıdan açılan kilitli kapılar ve gizli geçitlerle tam bir hapishaneye dönüştürülmüştü. Kadınlar burada insanlık dışı esaret ve borçlandırma sistemiyle tutuluyordu. Daha sonra mahkeme dosyalarına girecek olan borç defterleri bu sistemin en somut deliliydi. Bir kadına içtiği su, yediği yemek, giydiği kıyafet, hatta kullandığı sabun bile fahiş fiyatlarla deftere yazılıyordu.
Borcun bitince pasaportunu verip seni göndereceğiz diyorlardı ama o borç asla bitmiyor. Aksine çalıştıkça faizlerle katlanarak büyüyordu. Lübnan'dan artist olma hayaliyle gelen kadınlar kendilerini hiç bilmedikleri bir dağ başında değişik lakaplarla anılan otel sahiplerinin malı olarak buldular. Peki yüzlerce yabancı kadın bir kasabada zorla tutulurken, çığlıkları dağları inletirken devlet neredeydi? Kolluk kuvvetleri ne yapıyordu? Dosyanın en karanlık, en utanç verici sayfası işte burada açılıyor. Rüşvet. Tıpkı Epstein davasında olduğu gibi burada da suçluları koruyan görünmez bir kalkan, dokunulmaz sanılan güçlü dostlar vardı. Tek fark buradaki koruyucuların görevini kötüye kullanmasıydı. O dönem soğuk olukta dönen para o kadar büyüktü ki yerel bürokrasinin bir kısmının gözleri kör, kulakları sağır olmuştu. Tanık ifadelerine, dönemin gazetelerine ve daha sonra yapılan yargılamalara göre bölgedeki bazı üst düzey yetkililer ve amirler bu otel sahiplerinden düzenli olarak haraç adı altında rüşvet alıyordu. Sistem tıkır tıkır işliyordu. Ankara'dan bir müfettiş mi geliyor ya da bir baskın mı yapılacak? Haber hemen otel sahiplerine uçuruluyor, ortalık temizleniyor, kadınlar saklanıyordu. İşte Uğur Dündar ve TRT ekibi bu ihbarı aldığında karşılarında sadece silahlı bir suç örgütü değil, devletin içine sızmış, üniformalı işbirlikçileri olan bir yapı olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer resmi prosedürü izleyip biz geliyoruz deselerdi ya da yerel birimlerden yardım isteselerdi, operasyon daha başlamadan bitecek, belki de can güvenlikleri tehlikeye girecekti. Tek bir çareleri vardı: İçeri sızmak. Ama gazeteci olarak değil, o ortamın bir parçası olarak. Uğur Dündar tanınmamak için büyük bir risk aldı. Fiziksel görünümünü tamamen değiştirdi. Kirli bir sakal bıraktı. Üzerine dökülen eski, uyumsuz kıyafetler giydi. Şapkasını gözüne kadar indirdi ve bölge şivesini çalıştı. Rolü fıstıkçıydı. Sarhoşların masalarına meze taşıyan, kimsenin önemsemediği görünmez bir figür. Ancak asıl sorun görüntü almaktı. O yıllarda bugünkü gibi düğme kameralar, cep telefonları yoktu. Kameralar omuzda taşınan devasa cihazlardı. Ekip müthiş bir mühendislik zekasıyla büyük bir yayıncı kamerasını özel yapım bir tahta kutunun içine gizledi. Kutunun yanına lensin görebileceği kadar minicik bir delik açıldı. Dündar buhar kutuyu boynuna asıp taze fıstık var, badem var diyerek otellerin içine, o günah yuvalarının kalbine girdi. Lobide yanından geçtiği adamlar belinde silah taşıyan, bu sistem bozulmasın diye her şeyi yapabilecek tiplerdi. Bir anlık göz teması, kutudan gelecek yanlış bir ses ya da birinin bu Uğur Dündar değil mi demesi işlerin çok terse gitmesine sebep olurdu. Ama Dündar rolünü kusursuz oynadı. Pazarlıkları, kadınların yüzündeki o derin çaresizliği, ortamdaki o ağır havayı saniye saniye kaydetti. Kanıtlar toplanmıştı, kasetler doluydu. Ama asıl büyük risk şimdi başlıyordu. Operasyon kime yaptırılacaktı? Yerel birimlere güvenmek bu işin sonu olurdu. Uğur Dündar elindeki kasetlerle birlikte Hatay Emniyetini es geçti. 12 Eylül dönemiydi, sıkı yönetim vardı. Doğrudan askeri yetkililere, jandarma komutanlığına gitti. Durumu anlattı, görüntüleri izletti. Askeri yetkililer görüntüleri izlediklerinde gördüklerine inanamadılar. Ve o gece Soğukoluk'un kaderini değiştiren baskın için düğmeye basıldı. Jandarma birlikleri, askeri araçlar ve TRT kameraları konvoy halinde sessizce dağa tırmandı. Otel sahipleri o gece çok rahattı. Siren seslerini veya araç gürültüsünü duyduklarında bunun yine danışıklı dövüş bir polis baskını olduğunu sandılar. Nüfuzlarını kullanarak atlatabilecekleri bir olay olduğunu sandılar. Ta ki kapıda yeşil üniformalı askerleri ve TRT kamerasının ışığını görene kadar. İşte o an Türkiye'nin yakın tarihinde eşine az rastlanan bir gerilim yaşandı. Jandarma ekipleri otellere girdiğinde içeride sadece suçluları değil, masalarda müşteri ya da koruma kılığında görevini kötüye kullanan bazı kişiler de vardı. İddialara ve Uğur Dündar'ın anlatımlarına göre orada bulunup görevini kötüye kullanan kişiler jandarma komutanına "Biz buradayız, sorun yok, gidin buradan" diyerek müdahale etmeye, operasyonu durdurmaya kalktı. Gerilim o kadar yükseldi ki o daracık lobide operasyon çok farklı bir olaya dönebilirdi. Otel sahipleri arkalarındaki polis gücüne güvenerek direnmeye çalıştı. Ancak jandarma komutanının tavrı netti ve en önemlisi TRT kamerasının o an kayıtlı olması, spot ışıklarının her şeyi aydınlatması, görevini kötüye kullananların geri adım atmasını sağladı. Askerin kararlılığı o gece sistemin bozukluğunu yendi. Baskın sabahı ortaya çıkan tablo korkunçtu. Yatakların altından, gizli bölmelerden, tavan aralarından,
dolap içlerinden ağlayarak çıkarılan onlarca kadın, kasalarda bulunan yüzlerce sahte pasaport, senetler ve o lanetli borç defterleri. Olayın TRT ekranlarında yayınlanmasıyla Türkiye'de yer yerinden oynadı. 12 Eylül yönetimi ahlak ve düzen söylemine ters düşen bu rezalete çok sert tepki verdi. Ankara'dan gelen özel ekiplerle soruşturma derinleştirildi. Dönemin Hatay Emniyet Müdürü ve valisi hakkında soruşturmalar açıldı. Görevden el çektirmeler yaşandı. Kurulan mahkemelerde örgütün kilit isimleri yargılandı ve ağır hapis cezaları aldılar. Bu sistemi kuran işletmecilerin imparatorluğu çöktü. Soğukoluk'taki o oteller mühürlendi, çoğu kapatıldı. Ancak hikayenin sonu ne yazık ki filmlerdeki gibi herkes için mutlu bitmedi. En büyük bedeli yine mağdurlar ödedi. O cehennemden kurtarılan Lübnanlı kadınlar dönemin yasaları gereği sınır dışı edildi. Yani kaçtıkları savaşın tam ortasına, Beyrut'un harabelerine, belki de onları satanların kucağına geri gönderildiler. Birçoğunun akıbeti meçhul. Türkiye'de yaşadıkları o korkunç günler hafızalarında silinmez bir yara olarak kaldı. Devlet onları o an için kurtardı ama geleceklerini veremedi. Bugün Soğukoluk, Güzel Yayla adıyla bilinen, sislerin içinde sessiz, sakin bir dinlenme yeri. O eski günah otellerinin çoğu yıkıldı. Yerlerine modern villalar, iş adamlarının, bürokratların yazlıkları yapıldı. Sokaklarında şimdi rüzgarın sesi ve çocukların cıvıltıları var. Ama o toprağın hafızası silinmedi. Soğukoluk dosyası sadece bir gazetecilik başarısı değil, sınırın ötesindeki ateşin, içerideki ahlakı nasıl yakıp kül edebileceğinin, denetimsiz gücün ve rüşvetin bir sistemi nasıl içeriden çürütebileceğinin en somut, en sarsıcı kanıtı olarak arşivlerdeki yerini koruyor. Uğur Dündar'ın o gece hayatı pahasına bir fıstıkçı kılığında kaydettiği görüntüler bize şunu hatırlatmaya devam ediyor. Gerçeklerin en karanlık odalarda, en kalın duvarların ardında olsa bile bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Ben de bu kanalda gerçekleri ve sistemlerin bilinmeyen ya da az bilinen yönlerini sizlerin desteğiyle araştırıp belgeselleştiriyorum. Belgeselleştirme sürecinde en büyük motivasyon kaynağım ise sizlerden gelen desteklerdir. Bu desteğinizi göstermek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenip yorum atarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Çünkü paylaşmak gerçeği yaymanın en kesin yoludur. Soğukoluk'ta yıllarca gizlenen gerçeğin ortaya çıkarılması sadece tek bir olaydı. Başa çıkılması gereken daha çok yalan var. Bu tür yalanlarla nasıl başa çıkabileceğinizi şu an ekrandaki videoda anlattım. Soğukoluk'u güvenli hale getirdik. Sıra diğer yalanlarda.